Güç Yüzüklerinin 8. bölümünü bitirdin. Bazılarınız sezon finalini çok severken bazılarınız bu bölümden hiç hoşlanmadı. Ve bazılarınız ise karışık duygular içerisinde. Tıpkı benim gibi. İsterseniz hemen gelin 8. bölümü sahne sahne artılarıyla, eksileriyle inceleyelim ve yorumlayalım. Meteor Adam Erin Galen'e yani Yeşil Orman'a doğru ilerliyor. Hobbit üçlemesinden de bildiğimiz gibi Yeşil Orman ileride Thranduil'in hüküm sürdüğü Mirkwood yani Kuyut Orman adını alacak. Meteor Adam beyazlı kadınlarla karşılaşıyor ve beyazlı kadınlar Meteor Adam'ın Sauron olduğunu düşündükleri için ona boyun eğiyorlar. Galadriel ile Halbrand Eregion'a varıyor. O sırada Elrond ile Celebrimbor'u konuşurken görüyoruz. Celebrimbor güneşin bile başlangıçta avucundan daha küçük olduğunu söylüyor. Dev örümcek Ungoliant'ın yardımıyla Morgoth, Valinor'un 2 ağacını yok etmişti. Altın ağaç Laureli'nin son meyvesinin gökyüzünde taşınması için Vala Aule ve halkı bir gemi yapmıştı. Geminin gökyüzünde yönlendirilme görevi ise Valar'dan biri olan Vana'nın Maia'sı Arien'e verilmişti. Ve böylece Arda'nın güneşi de bu şekilde oluşturulmuştu. Celebrimbor'un dikkat çekmek istediği yer de tam burası. The sun itself began as something no bigger than the palm of my hand. How could we possibly match the powers that wrought the sun? Elfler Halbrand'ı iyileştiriyorlar. Ayrıca bu Galadriel ile Elrond'un konuştuğu sahne aklıma bir şey getirdi. What are we to do? The only thing we can do. Swim. Hey, Mr. Grumpy Gills. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. What do we do? We swim, swim. Halbrand Celebrimbor ile tanışıyor. Halbrand gibi fani bir insan usta demirciliği ile ün salmış Celebrimbor'a alaşımın temel prensibini anlatıyor. Bu sahneyi izler izlemez zaten anlıyoruz ki Sauron'umuzu sonunda bulmuşuz. Celebrimbor'u kandırmaya çalışan Anatar yerine Halbrand gibi bir insan kullanmaları benim hoşuma gitmedi. Çünkü demircilikle ün salmış bir elfin sıradan bir demirci insanın sözünden etkilenip güç yüzüklerini dövmeye karar vermesi evrene kesinlikle yakışmıyor. Kitaplardan bildiğimiz Sauron insanların üzerinde daha kolay hakimiyet sağlayacağını biliyordu. Ama elfler kadar güçlü değillerdi. O yüzden Sauron elfler üzerinde hakimiyet kurmaya karar verdi. Güzel ve aydınlık bir görüntüye bürünüp kendisine Anatar yani hediyelerin efendisi adını verdi. Kendisini elflere Valar'ın elçisi olarak tanıttı. Celebrimbor dahil Eregionlu demirci elflerle dost oldu. Elfler onun bilgeliğinden ve öğütlerinden yararlanarak güç yüzüklerini dövdü. Tabi Lady Galadriel, Elrond ve Noldor'un yüksek kralı Gil-galad Anatar'a hiç güvenmiyordu. Yani Celebrimbor'un bilge seviyede olmayan, sıradan demirci bir insan olan Halbrand'ı dinleyip böyle bir işe kalkışması hiç mantıklı değil. Daha kötüsü alaşımın temel prensibi öyle şaşılacak bir bilgi değil. Özellikle usta bir demirci olan Celebrimbor için. Buradaki diyaloğu kim yazmış ise ya aşırı tecrübesiz biri ya da Orta Dünya'yı Narnia sanıyor herhalde. Númenor'daki Miriel'in babası Eärien kızı Miriel olduğunu düşünüyor ve eğer Númenorlular eski geleneklerine geri dönmez ise adalarının yok olacağını söylüyor. Ardından Eärien'i Palantir'e yönlendiriyor. Muhtemelen Miriel ve Galadriel gibi Númenor'un çöküşünü görecek. Ama tabii ne gördüğünü izleyemeden sahne burada kesiliyor. Artık onu da 2. sezonda öğreniriz. Tabii iptal edilmezse. Celebrimbor'un yavaş yavaş Halbrand'ın dediklerinin etkisinde kaldığını görüyoruz. Gil-galad ise mantıklı olarak alt insandan aldığı fikir için Celebrimbor'u eleştiriyor. Galadriel ise Celebrimbor'un kullanmış olduğu bedene hükmedecek bir güç sözünden dolayı Halbrand'dan şüphelenmeye başlıyor. Bu sahnede ise Noldor'un son yüksek kralı Gil-galad'ın son ittifak savaşında kullanmış olduğu tüm düşmanlarını korku salan Aeglos mızrağını görüyoruz. Mızrağı sevdim ve tasarımı oldukça estetik buldum. Elrond Gil-galad'ı ikna ettikten sonra Halbrand, Celebrimbor'a ve Eregionlu demirci elflere güç yüzüklerini dövmeleri konusunda yardımcı oluyor. Bundan iyice şüphelenen Galadriel, Halbrand'ın gerçekten de Güney Toprakları kralı olup olmadığını öğrenmek için bir elfe görev veriyor. Yani biraz geç olmadı mı Galadriel? Keseyi görür görmez Halbrand'a nasıl direkt inanabildin? Hayret. Meteor Adam beyazlı kadınlara aramakta olduğu yıldızların yerini soruyor. Beyazlı kadınlar ise bu yıldızların
tek bir yerde, yani Run topraklarında görüldüğünü söylüyor. Run toprakları Orta Dünya'nın en doğusunda yer almakta. Run 2. ve 3. çağda Doğulu insanlara ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca Doğulular Karanlık Efendi Sauron'un yanında yer almıştır. Harfootlar Meteor Adam'ı kurtarmaya çalışır ama bu Meteor Adam değil de Meteor Adam kılığına girmiş büyücü gücüne sahip olan Beyazlılardan biridir. Buradaki kılık değiştirme sahnesinin hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Başta da bu tür bir sahne ile karşılaşmıştık. Bu sahnede Sadok yaralanıyor ve Meteor Adam ile Beyazlılar arasında geçen bir takım aksiyon sahneleri izliyoruz. En sonunda Meteor Adam'ın kötü biri olmadığını, aslında Istari'den, yani büyücülerden biri olduğunu öğreniyoruz. Istar'ın "gölgeye dönmenizi emrediyorum" sözü Gandalf'ı andırmıyor da değil. From shadow you came. To shadow I bid you return. Go back to the shadow. Istar Beyazlıları yeniyor, Sadok ise ağır yaralı olduğundan ne yazık ki ölüyor. Sanırım bu sezon ölümü en anlamlı ve üzücü olan karakter Sadok'tu. Miriel ve Elendil Númenor'a geri dönüyor ve gemilerdeki siyah bayrakları görüyorlar. Böylece kralın, yani Miriel'in babasının öldüğünü öğrenmiş oluyorlar. Mithril ile diğer cevherleri birleştirmeye çalışırken Eregion'daki demir ocağında bir patlama oluyor. Halbrand ise tavsiyeleriyle Celebrimbor'u yönlendiriyor. Galadriel, Halbrand'ın gerçekte Güney topraklarının kralı olmadığını öğreniyor. Halbrand ile yüzleştiğinde ise onun kesin olarak Sauron olduğunu anlamış oluyor. Sauron Galadriel'in zihnine giriyor ve onu manipüle etmeye çalışıyor. Sauron Galadriel'e sonunda tek olanın, yani Tolkien'in evreninin tanrısı olan Eru'nun ışığını yeniden hissettiğini söylüyor. Yaptığı şeyler için af diliyor ve yaptıklarını düzeltmek istiyor. Bu sahneyi sevdim çünkü tam olarak manipülatif Sauron'un özünü ortaya koymuşlar. Sauron ile Galadriel'in denizdeki bu yansımaları da oldukça hoştu. Üçlemelerde Peter Jackson Galadriel'in gözlerini daha parlak ve mavi göstermişti. Aynısını burada da kullanmışlar. Umarım bu parlak mavi göz kullanımlarını ileride daha sık yaparlar. Çünkü hem Galadriel'de hem de görsellik açısından çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Şu gönderme de oldukça hoşuma gitti. I would make you a queen, fair as the sea and the sun, stronger than the foundations of the earth. And you, my king, the Dark Lord. No, not dark. If you ask it of me, I will give you the One Ring. I do not deny that my heart has greatly desired this. In place of a Dark Lord, you would have a queen! Not dark, but beautiful and terrible as the gods! Treacherous as the sea! Stronger than the foundations of the earth! Halbrand kılığındaki Sauron ortadan kayboluyor ve Elrond Galadriel'i suda buluyor. Galadriel ise hemen Celebrimbor'un yanına varıyor. Burada Halbrand'ın Sauron olduğunu söylemesini bekliyordum ama kimseye gerçekleri anlatmadı. Burası bana saçma geldi. Sonunda bulmuşsun Sauron'un kim olduğunu ama diğer elfleri bu konuda uyarmıyorsun. Daha garibi, yüzüklerin yapılmasını tamamen durdurmaya çalışmasını veya Celebrimbor tam yüzüklerin yapımını bitirmişken Celebrimbor'un yanına varmasını beklerdim. Onun yerine Galadriel 3 yüzük yapmayı teklif ediyor. Sauron'un isteği de tam olarak bu. Yani yüzükleri yeter ki yapsınlar. Ama Galadriel'in biraz önce yaşadığı durumdan çıka gelip böyle bir fikri Celebrimbor'a sunması pek de mantıklı değil. Ya da Sauron hala Galadriel'in aklında olabilir. Tüm sezon boyunca da Sauron'un etkisinde olduğuna inanıyorum doğrusu. En mantıklı yaklaşım da bu olur sanıyorum. Istar kendisi gibi daha fazlasının geldiğini söylüyor ve Run'a gitmesi gerektiğini dile getiriyor. Nori'nin ailesi ise Istar ile gitmesi için onu ikna ediyorlar. Nori'nin ailesiyle, özellikle babasıyla vedalaştığı sahne bu sezonun en tatlı sahnesi olabilir. Diyalog ve oyunculuk açısından başarılıydı. Aynısını Papi ile vedalaştığı sahne için de söyleyebilirim. Papi'nin de onunla yola koyulacağını sanmıştım. İçimden bir ses belki ikinci sezonda Papi de yolda onlara yetişmeye çalışabilir diyor. Nori, Istar'ın yanına varıyor ve nereye gideceğini bilmediğini söylüyor. There it is. Are you sure? Not entirely. There's a sweet smell on the air this way. When in doubt, Eleanor Brandyfoot. Always follow your nose.
It's that way. He's remembered. No, but the air doesn't smell so foul down here. If you're in doubt, Enoch, always follow your nose. Buradan da çok net anlaşıldığı gibi İstar'ımız Gandalf. Kitapları ve zamanın ilerleyişini düşündüğümde bunun hoşuma gittiğini pek söyleyemeyeceğim. Ama hala bu büyücünün mavi büyücülerden biri olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü bazı kaynaklara göre mavi büyücüler 2. çağda Sauron'un doğudaki güçlerini zayıflatmak için Orta Dünya'nın doğusuna gitmişti. Tolkien yazmış olduğu 211. mektubunda ise Saruman gibi başarısız olduklarını ve Sauron'un düşüşünü uzatan gizli tarikatların kurucuları olduklarını dile getirmiş. Meteor Adam Nori'ye beyazlıların dediklerinin doğru olduğunu bildiğini söylemişti. What they said, I knew to be true with a certainty that I can't explain. Umarım Gandalf değildir de ileride kötü yola düşecek veya kendisinden bir daha haber alınamayacak mavi büyücülerden biridir. En azından bunun evrene daha çok yakışacağını düşünüyorum. Nori ile Istar yola çıkıyor. Buradaki Harfoot'ların ise buralarda bir yerde yerleşik hayata geçeceğini ve şairi kuracaklarını düşünüyorum. Eregion'a geldiğimizde 3 elf yüzüğün yapımı başlıyor. Mithril'in karışıma eklendiği sahnede Sauron'un gözüne benzer bir görüntüyle de karşılaşmaktayız. Bu sırada Elrond, Halbrand hakkındaki gerçekleri öğrenince Demir Ocağı'nın bulunduğu kuleye geliyor ve yüzüklerin yapımı tamamlanmış oluyor. Kızıl yüzük Narya, beyaz yüzük Nenya ve mavi yüzük Vilya. Yüzüklerin kendilerini ve yapıldıkları sahneyi sevdim ama bence yetersizdi. Yüzüklerin dövülmesi 5-10 dakika sürmemeliydi. En azından 1-2 bölüm boyunca yapılışını izleseydik daha iyi olurdu. En can alıcı kısmın bu kadar kısa oluşu beni pek tatmin etmedi. Cüceler için 7, insanlar için 9 yüzük daha yapılması gerekiyor. Bunlar çok önceden yapıldı mı yoksa Sauron gerçekten de Anatar kılığında tekrardan elfler arasına karışabilir mi diye merak ediyorum. Umarım Sauron'u Anatar kılığında görebiliriz. Çünkü Anatar'ı görememek beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra Halbrand kılığındaki Sauron Mordor'a geliyor ve Hüküm Dağı'na doğru ilerliyor. One does not simply walk into Mordor. Burada da ekran kararıyor ve bizi Tolkien'in yazmış olduğu göğün altındaki elf kralları için 3 yüzük, taştan salonlarında oturan cüceler için 7, fani insanlara 9 şeklindeki mısralar tadında bizi bir şarkı karşılıyor. Şarkıcının sesini müziğe yakıştıramadım, o yüzden bu kapanış şarkısını sevdiğimi söyleyemem. Sesini çok sevdiğim Uriel gibi majestik sesli bir şarkıcıyı tercih ederdim. Tabii bunları ben kendi zevkime göre yorumluyorum. Sizler bu müziği sevmiş olabilirsiniz. Bu sezonda sevdiğim yerler de var, sevmediğim yerler de. O yüzden benim için sıradan bir diziydi. Bu sezona puanımı verdim ama bir sonraki videomda daha çok sinema dizi eleştirisi şeklinde birçok konuyu yorumlayıp puanlayacağım. Çünkü bu bölüm videolarımda daha çok senaryoya, detaylara ve teorilere odaklandım. Bu bölüm için herkes kendi düşüncelerini yorumlara yazmayı unutmasın. Bu oynatma listesinden de 1. sezonun bölüm bölüm inceleme videolarını izleyebilirsin.